Merhaba sevgili meslektaşlarım, arı severler, doğa severler. Bugünkü videomuzun konusu altına kat veyahut da başka bir deyişle ters kat. Şimdi bugünkü videomuzun konusu ters kat. Bu ters kat olayı kule sistemi gibi bir sistem. Fakat bu biraz daha farklı bir sistem. Genellikle bunu profesyonel arıcılar mesela 200 tane arıya adam kat atacaktır. Erken ilkbahardadır. Üşütmesin diye arıyı. Aynı zamanda işçilikten kurtarmak için, aynı zamanda hızlı petek öldürmek için kullanılan bir sistemdir. Fakat bu sistemi tam olarak anlayamayan arkadaşlarımız olmuştur. Hobiciler, normal böyle işte bilmem bizim normal arıcılarımız, hatta profesyonel arıcılarımız bu sistemi vaktan dolma bilgilerle uygulayıp maalesef arılarını dallara göndermiş arkadaşlarımız vardır. Bu arkadaşlarımdan da ricam bu videoyu lütfen kaydırmadan sonuna dek izlesinler. Evet, bu video uzunca bir video olacak. Mini belgesel tadında yine. Bunu sıkıştırabilirdim de ama sıkıştırmamamın sebebi her kişinin yeni başlayacak olanların veyahut da yeni başlamış olanların uzun yıllar arıcılık yapıp da dallara arı gönderenlerin de iyice sistemi kavraması için yavaş bir şekilde videoyu hiç sıkıştırmadan sizlerle paylaşıyorum. Bu ters kat olayı dediğim gibi mesela 50 tane 100 tane kovana kat atacağınız ve bir daha arıla uzunca bir zaman başka arılarınız olduğu için de gelemeyeceğiniz, yani profesyonelce de kullanılabilir. Bu ters kat sezonun her döneminde her kafamızın estiği zaman kullanılmaz. Yani erken ilkbaharda arıyı oğula mail ettirmekten %100 korur ve oğul yüksüklerini üst katta göreceğimiz, üst katta kontrol edeceğimiz için arıcının işini %90 kolaylaştırır. Evet, bu videodan sonra ters katla alakalı 2 tane daha ters kat atacağım. Fakat bunlar ikisi de ayrı konulara hitap ettiği için şimdi ilk önce birinci ters kat sistemimize geçelim. Şu gördüğünüz arıları sirkeleyip kenara almamın sadece nedeni arıları kenara alıyorum. Bunları direkt katın içine de alabilirdim. Ana arıyı bulup en üst kata ilk önce ayırmam gerek. Çünkü benim yapacağım ters katta, benim yaptığım uygulamada ana arının bulunması gerekir. Ana arıyı bulmazsak işimiz olmaz. Sanırım ana arıyı neden aradığımı anlamış arkadaşlar olmuştur. Şimdi bu çerçevelerimizi güzelce silkeliyoruz ve yüksük var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Bunların hepsini bir kenara alarak işimize devam ediyoruz. Şu an saat 11 gibi, sabahın 11'i. Arı size biraz tam güçlü gibi gelmeyebilir. Ama arının çoğunluğu tarlacı ve dışarıdadır. Şu gördüğümüz az önceki polenli çerçeveyi yerine aldık. Bunları da bir kenara çekiyoruz. Videonun ilk başında bulduğumuz ana arımızı oradan alıp, hatta şöyle ana arıyı bir de gösterelim yakın çekimden. Şurada gördüğünüz gibi, evet, ana aramızı, kızımızı, kraliçemizi tam kovanın ortasına gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi burada olay bitti gibi. Çünkü ana arıyı bulduğumuz zaman bu sistemde bu kadar basittir. Olay bitmiş gibidir. Burada yapmamız gereken yeni ham petekleri sağlı ve sollu bir şekilde güzelce kuluçkaya doldurmak. Bunu kuluçkaya doldurduğumuzda işimiz bitmiş sayılır. Burada diyeceksiniz ki havalar soğukken arı bu altta nasıl üşümez? Arkadaşlar, hava sıcaklığı üstte olduğu için bütün kuluçka üsttedir ve sıcaklık oradadır. Evet, ama bir çerçeveden tam kovanın, kuluçkanın ortasına aldığımız ana arı işçileriyle birlikte ana arıyı asla bırakmayacaktır. Kaldı ki bu kovanda dikkat ettiyseniz yeni doğmuş arılar var. 3 gün iş yapmayanlar. Bunlar da kesinlikle bu çerçevenin üstüne ve
Mum salgılayan arılar da bu alt kata inecektir. Üst kat zaten sıcaktır. Alt katta ortada da gerekli sıcak sağlanacaktır. Ve bu şekilde ana arı altta olduğu için, yumurtayla dolmuş bir çerçevesi olduğu için arı orada faaliyete geçerek sağlı sollu bu petekleri kabartmaya başlayacaktır. Ve arı gümbür gümbür yoluna devam edecektir. Şimdi bu benim yıllardan beri yaptığım uygulamalardan bir tanesidir. Tabi bu gerektiği zaman yapılmalı. Az önce de bahsettiğim gibi. Yani kule sistemine eşdeğer bir sistemdir. Ama bu daha çok uzun zaman aralıklarınıza uğrayamayacağınız zaman yapılması gereken bir olaydır. Mesela ben fondan kullanmam ama siz şöyle düşünün. Buna bir şurup verdiniz ve katının üstüne her şeyi tamamladıktan sonra ve uzun bir zaman sonra geleceğiniz bunun üstüne 2 paket 3 paket fondon bir de dışarıdan gelen nektarı düşünürseniz bu çok güzel bir şey olacaktır. Arınızı geldiğinizde oğula yönelmemiş ve hazır bir şekilde bulacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz. Bunun deneyini demeyeyim de kullanışını o kadar çok yapmışımdır ki bundan ben çok memnunum. Tabi bu kulaktan kulağa giden anlatımlarda bazen küçük sapmalar oluyor ve arıcılarımız maalesef yanlış da yönlendirilebiliyor. Bu yüzden de bu gibi hataların yani arıyı oğuldan kurtarayım derken oğula mail ettirmenin yanlış iş yapmanın her zaman yanlış sonuçları olur. O yüzden videoyu kaydırmadan izleyin ve dikkatli olun. Bu sizin çok işinize yarayacaktır. Ha buna itiraz edenler olacak mıdır? Her zamanki gibi olacaktır. Daha önceki videolarımda da itirazlar bolca olmuştur. Hatta hakaretler, küfüre varan hakaretler olmuştur ama onlara mislisiyle onu geri gönderiyorum. Çok da umurumda değil. Benim burada önemli olan benim için yani gerçekten de bir şeyler öğrenmek isteyen arkadaşlarıma, beni cani gönülle dinleyen, bu güzel yorumlarını yapıp bana teşekkür eden, dualar eden arkadaşlarıma bir tane daha sistem yani tam olarak anlatımını yapıp paylaşmak bu benim için mutluluk verici bir olaydır. Evet, alta 9, üstte de 2 tane ham peteğimizi koyduk. Yemliğimizi de silktik. Ve bu aralıktaki işimiz bugünlük bitti. Şimdi buna yapılması gereken her zaman dediğim gibi bunun da videosunu çekmem lazım. Ben matara sistemiyle besliyorum yarım yemlik dönemi bitince. Bunu nasıl yaptığımı bu matara sistemini de çekip sizlerle paylaşacağım. Çünkü bazı arkadaşlar matara sisteminin ne olduğunu bilmedikleri için direkt başka şeyler anlıyor. Neyse biz devam edelim. Şimdi bu benim ikinci gelişim. Bu gördüğünüz üst kat ve alt kattaki arımız. Üst katı alıp hemen kenara çekelim ki alt katta ne yapmış diye görelim. Burada bir not da açayım hemen. Mesela şu an ben bu videoyu çekiyor olmasaydım kesinlikle bu katı kaldırıp arının alt katına asla bakmayacaktım. Çünkü böyle bir şeye gerek yok. Daha önce de dediğim gibi bu arıcıyı işten kurtaran bir tane uygulama olduğu için buna gerek yok. Ama benim bu videoyu yapmamın manası, anlamı sizlere bunu göstermek olduğu için bu videonun alt katını da açtım. Yoksa buradan bu videonun alt katını asla açmazdım. İşte burada birinci petek henüz dokunulmamış ve ikinci petek arka taraftan dişlenmiş yani kabartılmaya başlanmış. Güzel bir şekilde ön tarafı şişirilmiş. Çok gayet güzel bir petek. Bunu bir kenara alalım. Kendimize yer yapalım. Evet, peteğimizi aldık. Kendimize çalışma alanı yarattıktan sonra şimdi bakalım arımız ne yapmış. Burada artık bu görüntüler tamamen arının ne yaptığını görebilmektesiniz. Kabarmış. Larvaları ve günlük yumurtaları bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Gönül isterdi ki megapikselleri falan daha büyük bir kamera olsun ama biz televizyon kanalı olmadığımız için
Artık bu kadarla yetinin sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ikinci çerçevemizde de yine yavru açık bir larva şeklini almış yavrucuklar. Yani gerçekten de çok güzel kabartılmış. Gördüğünüz gibi sapsarı cirlop gibi petekler. Bu sistemin özelliklerinden bir tanesi de acayip derece hızlı petek kabartmanızdır. Bu sistemde petekler aynı zamanda mesela şu alt kuluçkada eski petek diye bir tane peteğimiz kaldı. O da şu petek. Bu petek kapağlı açıktı biz bunu yaparken. Şu an kapağlı olmuş. Kapanmış yani pupa şeklini almış. Şimdi bakarsak bu sistemde altta kaç tane siyah petek kaldı? Bir tane siyah petek kaldı. Ve diğerleri kabarmak üzere. Yani en kenardaki kabarmamış. Diğerleri kabarmış. Şuradan da hemen bir bakalım. Bunu kaldırdığımızda yine bunun bir tarafı kabarmış. İkinci tarafı da kabarmış. Yavruyu da basmış. Çok da güzel olmuş. Polenini de koymuş. Çünkü arı hem polen hem de polenin öz başına günlük yavru ataraktan yavaş yavaş açılıyor. Eğer ki diğer yöntem gibi yapılsaydı, bunun altına köşeye bir bal ve geçen yıldan kalmış kara petekler doldurulsaydı ne olurdu? Ne olacağını size söyleyeyim. İşte arının ayaklarında polen. Çok güzel polen akışı. Şu kenardakini kovan açmışken bir içe alalım. Bunu da bir dışa çekelim. Dışarıda bir tane çerçevemiz kaldı. Onu da bir kenarını yapmıştı. Yani başlatmıştı. Onu da aldık. Şu an iki tane sol tarafta, bir tane başta hiç dokunulmayık. Diğerleri yavruları gördünüz. Ve yavruları gördünüz. 3 tane dokunulmayık. Geri kalanını yavru basmış. 2 tanesini de 3 tanesini diyelim arı tutmuş ve kabartmak için tüm gaz devam ediyor. Evet, ızgaramızı aldıktan sonra katımızı üstüne yerleştirelim. Şimdi bu size gösterilen yanlış bir tane sistem, yani alt kata siyah petekleri vermek vardı. O kesinlikle asla uygulanmaması gereken bir durum. O şu durumlarda uygulanabilir. Çapları küçük olan kovan ölçülerinde bunu alta koyunca kış aylarında ancak güveden peteğinizi korur veyahut da kış aylarında depolamadan kurtulmak için arıyı da fazla rahatsız etmemek için bazen arınız da kalabaysa yani popülasyon yüksekse arının o alt kata basıp sonradan üste çekilmesini sağlar. Yoksa başka hiçbir işe yaramaz. Bol bol polen blokesi yaparsınız daha önce yaptığınız gibi ve arılarınızı kesinlikle oğula yönlendirirsiniz. Çünkü hele ki ana arı yaşlısa siz ne kadar alta siyah petekleri balı doldurursanız doldurun o ana arı oraya inmeyecektir. Veyahut da şöyle diyeyim, genç ana arısı olan arılar belki inecektir. O da %10'u geçmez. Bunu 100 defa deneyip test edebilirsiniz. Çünkü ben test ettim. Bir sistemin yaptığınız bir işi yapmadan önce o bilginin doğru olduğundan lütfen emin olun. Emin değilseniz bir tane, iki tane kovanınızda deneyin. Şu gördüğünüz benim yaptığımı da hemen kalkıp bütün arınıza yapmayın. Bir tane, iki tane, üç tane arınızda deneyebilirsiniz. Bu benim tarafımdan uzun zamandan beri kullanıldığı için, benim için yani kendim için test edilmiş olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Bence bu sistemde de yani özellikle polen akımının bol olduğu yerlerde bu sistemi uygulayan arkadaşlar gerçekten de bunun ne kadar güzel çalıştığını görecekler. Yani aslında burada daha önce de dediğim gibi mantık kule sistemindeki mantık. Ama burada biraz daha işçiliği azaltmak, biraz daha işten kaçmak var. Aynı zamanda kule sistemini biraz daha soğuklarda mesela kule sistemi 1+1, 1+2 veyahut da 3'ü biraz daha soğuklarda atarken
Bunu biraz daha sıcaklar basınca atarsınız. Bu da çok güzel bir sistemdir. Fakat dediğim gibi doğru yapılınca. Şimdi burada yaptığımız, bak, yüksükler hemen açık. Bu yüksüklerin açık olmasının sebebi kaç günlüktür? Yani ben bu katı attıktan sonra bu ikinci gelişim ya. Sizce kaç gün sonra gelmişimdir? Dikkat ettiyseniz yüksükler henüz kapanmamış ve alttaki kabartılan ham mumların sayısı belli. Buradan da birazcık beyin jimnastiği yaparak bu sistemin doğru şekilde uygulandığında nasıl çalıştığını görmenize yardımcı olur diye düşünüyorum. Şimdi burada bu yüksüklerin açık olduğundan yola çıkarak birazcık beyin jimnastiği yapmanızı tavsiye ediyorum. Ve benim bu ikinci gelişim kaç gün sonra olduğunuzu kendinizin bulmanızı istiyorum. Özellikle arıcılığa yeni başlamış ve yeni arıcılığa başlayacak olanlar için bunun büyük bir önemi var. Çünkü benim işim burada arıcı arkadaşlarımıza veyahut da arıcılığa başlayacak olan arkadaşlarımıza balık vermek değil de balık tutmasını öğretmek. Yani Kızılderililerin atasözü gibi bir şey. Şimdi burada tüm kontrollerimizi yaptıktan sonra bak, ortalar mesela boşalmış. Artık kenarlardaki çıkışlar kalmış. Yani bu kenardaki çıkışlar da çıkınca ne olacak? Bu arı alttan aldığımız bütün petekler üste gelecek ve üste gelince hazır bala veyahut da siz bunu daha ileride nasıl istiyorsanız o şekilde şekillendirebilirsiniz. Bunun üstüne kat çıkabilirsiniz. Bundan erken bahar balı alabilirsiniz. Bundan yani buradan ötesi tam olarak buna 3 kat mı girersiniz? Daha mum mu kabarttırırsınız? Yoksa bundan tutup bir bal mı alırsınız? Burası size kalmış. Bunu her aracı kendisi belirler. Peki ben ne yaptım? Videoyu kaydırmayalım ve izleyelim ve görelim. Bu da üste attığımız sarı petek, yani sol taraftaki gördüğümüz gibi full kabarmış. Hafif de olsa balını birazcık da olsa koymuş. Gayet güzel, muazzam. İki yüzü de süper kabarmış bir tane çerçeve. Yani alttaki çerçevelerin kabarmış olduğunu düşünün. Bu üstten de iki taneyi kabarmış olduğunu düşünün. Bir önceki gelişimizde de 9, 2, 11, 11 tane de ham verdiğimizi düşünürseniz bu 11 tane hamın kaçını, ne kadarını, kaç günde kabarttığını işte bu beyin jimnastiğini yaparaktan bulursanız gerçekten güzel olur. Ben de sizin adınıza sevinmiş olurum. Bugünkü işimiz de burada bitti. Şimdi bir sonraki gelişimizde yeniden arımızı kontrol edeceğiz. Evet, şimdi bir sonraki gelişimiz ve hemen işe koyulalım. Körük olmazsa olmaz. Arı sakin olsa bile arıya bir duman vermek her zaman iyidir. Zira kenarlarda, köşelerde kalmış arıların alta çökerekten kapak kenarında falan olan arılarımızın ezilmesini önler. İşimize başlayalım. Bu defa direkt üst kattan başlayalım ve alt kata doğru inelim. Evet, gördüğünüz gibi peteğimiz kabarmış. Balı da muazzam bir şekilde çok da güzel bir bal girmiş. Bal akımı da çok güzel. Şu tarafta yine üstten hafif sırlar gibi yapmış. Yani gerçekten güzel bir tane çerçeveyle karşılaştık. Şimdi bundan sonrası bu arının yavrularının tümünün sökülüp sökülmediğine bakmam gerek. Erkek gözleri hariç hepsinin sökülmüş olması lazım. Sizlere daha önce sordum ya, bu kaç ana yüksüğünden, bu kaç günde kabarmış gibilerinden bir soru. Burada da beyin jimnastiği yapın. Yani şu defa gelip bu arıyı baktığımda sizce kaç gün olmuştur? Bunları özellikle sizin hesaplamanızı istiyorum ki anlattığımı
benim çektiğim videoyu daha iyi anlayabilmeniz için özellikle kemik kitlem sizlere sesleniyorum. Beni yakından takip edenlere ve yeni arıcılığa başlayanlara ve yeni arıcılığa başlamak isteyenlere. Şimdi burada da gördüğümüz gibi bizim alttan üste çıkarttığımız peteklerimiz artık bala dönmüş. Bu da demek oluyor ki ben burada stop etmişim. Yani isteseydim bu arıya daha petek kabartabilirdim. Fakat benim tercihim burada ne yönde olmuş sanırım tecrübeli arıcılarımız anlamıştır. Benim tercihim burada şu an bu alttan üste çektiğim peteklere bahar balı doldurup bahar balı alabilmek. Bir taşta iki kuş vurmak gibi bir şey. Hem 11 tane petek kabartacaksın hem de bahar balını alacaksın. Bu çok basit, çok kolay ama ne zaman kolay? Her zaman dediğim gibi bunun gibi kule sistemi gibi sistemlerde çalışmak için kesinlikle ve kesinlikle güçlü arılarla çalışmalısınız. Yani 3 çerçeve candır, gerisi heyecandır. O işi geçmek zorundasınız arkadaşlar. Bu şekilde bu sistemde çalışmak için, yoksa 3 çerçeve arıyla Mart'a çıkıp da bu gibi bir sistemleri yapmanız imkansız gibi bir şey. Çünkü siz arınızı kata getirdiğinizde zaten bal sezonu gelmiş olur, yani ana bal akımı. O yüzden artık yavaş yavaş arı da petek kabartma olayını azaltmaya başlar. Siz de bu sistemi yapınca başarılı olursunuz. Bu sistemi bölgenizde erken ilkbaharda yapmalısınız. Polenin bol ve nektar akımının da geldiği zaman yapmalısınız. Yoksa geç dönemde yapılacak bir sistem değildir. Erken ilkbahara o yüzden her zaman üstüne basa basa güçlü arılardan çıkmanızı tavsiye ediyorum. Güçlü arı benim için nedir? Kıştan 10, en az 8 çerçeve çıkmış arıdır. 7 de olabilir ama çok baskın sayıda, ama bunun normali 10 ile 8 çerçeve arasıdır arkadaşlar. Yani 18 çerçeve kovanın içinde olması yetmiyor. Aynı zamanda arı popülasyonunun da sıkı bir şekilde dolu doluyor olması gerekiyor. Arılarımızı böyle yetiştirmeliyiz. Şimdi benim attığım videolarda genellikle güçlü arılarla ben çalıştığım için bazı arkadaşlarım da dediği şu ki arı düşüşleri olur ve arılar sonradan işte nüfusunu yükseltemez ve kışa küçük nüfuslarla girdiğini, 3 çıta 5 çıta gibi duyumlar. Şimdi burada sevgili arkadaşlar yapmanız gereken şey, neyin üstünde yoğunlaşmalısınız? Evet, balınızı alın ama mutlaka aranızı güçlü tutmanızı öğrenmenin yollarını bulmalısınız. Bunları nasıl bulabilirsiniz? Tabii ki doğru bilgileri ve doğru bilgi veren yerleri bularaktan, bol bol makale okuyaraktan, bol bol beyin jimnastiği yaparaktan ve daha önce bu işte gerçekten de işi iyi götürmüş arkadaşları takip ederekten siz de bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Çok da zor bir şey değildir yani. Burada küçük bir hatırlatma yapmak gerek. Belki bu biraz bıktırıcı oluyor ama kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız, bir beğeni, bir küçük nokta daha yorum atarsanız videonun yayılmasını ve tüm arıcılara, özellikle yeni başlayan arıcıların ana profillerinde çıkmasını sağlayarak sizin de çorbada tuzunuz olur. Onlara da bir şeyler öğretmeme ve de siz de onların öğrenmesine yardımcı olmuş olursunuz diyeyim. Ve geçeyim. Şimdi burada gördüğümüz gibi her şey yolunda. Üst katta balımız güzeldi. Alt katta yavrularımız, açıklarımız, kapağlılarımız. Görüyor muyuz arkadaşlar? Yani burada şimdi ben daha ne anlatayım, ne anlatmayayım. Küçük bir ol kontrolü gibi böyle bakmak her zaman iyidir. Bir şey daha belirteyim.
Mesela ben bu videoyu çekmemiş olsaydım bu alt kata yine asla inmeyecektim. Çünkü bu kadar mum kabartmış bir tane arının ve ana arısı yaşlı değil de genç ise, mesela bu ana arı genç, ikinci yaşında, asla kolay kolay oğula gitmez. Yani şöyle diyeyim, 100 kovandan belki 2 tane, belki 3 tane, o da belki gider. Ha bir de burada sizin çalıştığınız arıların da önemi yüksek. Eğer oğula meyilli arınız varsaydı ona bir şey diyemem. Ama böyle çok da oğula meyilli arınız yoksa, arıyı bu şekil çalıştırdığınız sürece arı artık peteğini bol bol örmüştür. Yavrusunu bol bol yapmıştır. Üste başka petek ördürmediğim için, bunu bahar balına götüreceğim için de arı kendine kuluçkada çok güzel bir sistem oluşturmuştur. Ve bu arının oğul verme gibi bir şey söz konusu değildir. Zaten burada sizin de gördüğünüz gibi arı yavrusunu yapmış, balını koymuş. Mesela şuraya hafif yavru, biraz da polen koymuş. Yani şuraya düşünebiliyor musunuz? İlk baştan o kara petekleri doldurmuş olsaydım ne olacaktı? Bu arının üstünden eğer çerçeve almış olmasaydınız oğula gidecekti. Çerçeve almış olsanız dahi o sizin simsiyah petekleriniz yine maalesef polen blokesiyle karşı karşıya kalacaktınız. Yani yarım bilgi, yanlış bilgi her zaman size zarar ettirir. O yüzden bu işleri doğru bir şekilde ve araştıra en iyisini bulup ondan sonra uygulamanızı tekrar tavsiye edeyim. Eğer videoyu buraya kadar izlemişseniz şunu da belirtmek isterim ki bu gibi videoların devamı veyahut da bunun gibi gelecek, mesela o kadar çok stokta birikmiş sadece ne yapıp atabileceğim videolarım var ki hard disklerimde. Bu videoların gelmesini istiyorsanız bana da yardımcı olun. Arkadaşlara da yardımcı olun. Şu kanalı biraz büyütelim arkadaşlar. Şimdi burada yine alt katımızı baktık. Her şey gayet yolunda. Artık ızgaramızı atıyoruz. Bu ızgara içinde bir parantez açayım. Izgaranın gördüğünüz gibi sol tarafında ön çıkışı var. Kapaklı. Bunu istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabiliyoruz. Ve bu çok güzel bir şey. İlk kata alırken erkek arıları silkme olayını falan kaldırdığı için aynı zamanda istediğiniz zaman oradan bir ikinci çıkış gerek duyarsanız kapağını açarak yaparsınız. Böyle bir şeye ihtiyaç duymazsanız erkek arılarda çıkışını yaptıktan sonra kapatabilirsiniz. Ben ilk baştan demir ızgaralarının en iyi ızgara olduğunu düşünürdüm. Tabi bu aşağı yukarı 4 yıl oldu bu ızgarayı tespit edildi, yani kullanmaya başlayalım. Bunu kullanmaya başladıktan sonra artık fikrimi değiştirdim. Bence demir ızgaralarından bu şekil, bunun gibi ızgaralar, özellikle üstten kapağı erkek gözü için açılıp kapananı, bir de ölçüleri çok güzel. Bu benim için vazgeçilmez oldu. Artık demirler benim için rafa kalkmıştır. Evet, gelelim videomuzun final bölümüne. Buraya kadar izlemişsek zaten ne anlattığımı tek tek duymuşsunuzdur, ama kaydırmış olanlar için, yani mutlaka bazı arkadaşlarımız kaydırmıştır videoyu. Şimdi arkadaşlar, bu da videomun final bölümü olsun. Şu an sabah saatleri, gördüğünüz gibi güneş aslında tepelerin arkasında, ardında çıkmış da ben dağlık bir arazide, alanda olduğum için henüz bana ulaşmamış. Arı fırlamış. Normalde akşamleyin alırdım ben bu balı da. Yani 2 akşam buraya öğlenden sonraları yağmur çileni oluyor. Bu akşam da meteoroloji yağmur uyarısı verdiği için ben bunu sabahın köründe buraya geldim ve sıraya artık ne kadar bu şekilde katımız, balımız varsaydı, ne kadar alabilirseydik bugünün karı o olacak. Çünkü
sıcakta, yani çok sıcakta olunca bal almak da biraz zor. O yüzden ben ya sabahın erken saatlerini ya da akşamın geç saatlerini tercih ediyorum bal konusunda. Evet, hadi bakalım arılarımız ne yapmış bir göz atalım. Bal yapmış mı, yapmamış mı? Evet, şuradan çektik. Bu gördüğümüz hemen alt kat. Alt kat Darkey'den ballık yani. Şimdi bu çerçeve tam dolmamış. Kahverengi muazzam bir bal. Bu genellikle üçgüllerden ve çeşitli bitkilerden gelen su bitkilerden gelen bal. İşte bu gibi balları görünce gerçekten de güzel oluyor. Mesela şimdi alt kuluçkalıktan bir tane bal aldım. Şunu da yavrusu yoksa, evet yavru yok. Bu balı da almamda hiçbir sorun yok. Tertemiz bir tane petek. Yani bu bal benim için baharın, sezonun ilk balı. Tabii ki çerçeveler yarım. Bu ballık değil de alt kat. Hatırlarsanız bir tane esmer petek ana arıyla ortaya vermiş ve geri kalan 9 tanesine ham petek koymuştuk. İşte onun meyvesi, onun sonucu bu. Ben bu arıyı bahar balına götürdüm. Ama ben bu arıyı 3 kata da çıkartabilirdim. Şimdi bu balı aldıktan sonra bu arıyı yine 3 kata çıkartarak daha güçlü bir arı yapmamam için hiçbir sebep yok. 2 tane yavru durumu üstten kemere. Gayet güzel. Yavrumuz yine çok süper. Şimdi bu bal alındıktan sonra buna kesinlikle oksalik buharlama yaparaktan varroa mücadelesi şart. İlkbaharda varroa mücadelesini eğer ertelersek o arı o yaz varroadan kurtulmaz. İşte o yüzden ilkbaharda arılarımıza varroa mücadelesini belki de en çok yapmamız gereken dönem. Gerek oksalik asitle, bunu bazı arkadaşlar formik asitle veyahut da başka yollarla yapabilir. Ben sadece oksalik asit buharlama kullanıyorum. İlkbaharda öldürdüğünüz her varroa yazın ortasındaki varroa yükünden, varroa hasarından sizi kurtaracaktır. Bunu da not alın, asla unutmayın. İlkbaharda kesinlikle varroa mücadelesini en iyi şekilde yapmaya çalışın. Şimdi ben varroa deyince bazı arkadaşlar yine mi varroa diye kızıyor ama aslında arıların 2 tane ana sorunu vardır. Bunların bir tanesi varroadır, ikincisi de açlıktır. Üçüncüsü de arıcıların kullandığı yanlış arı yönetme metotlarıdır. O yüzden bu varroanın da üzerinde durayım ki akıllarda kalıcı olsun. Yani illaki varroa mücadelesini sonbahara, işte bal sonrasına bırakmayın. Özellikle ilkbaharda bol bol yapın. Şimdi bu petekte çok az bal var ama gördüğünüz gibi ben bu peteği de aldım. Neden aldım? Çünkü bu arının dediğim gibi artık başka sevdalara, başka aşklara açılması gerek. Nedir onlar? Bu bal gitti. Bu arının yavru durumu güzel. Şimdi bundan sonra bu arıya yavru attırmak, varroasını sıfırlayamasak da en aza indirmek. Şöyle eski ama cirlob gibi temiz petekler var, kabarık. Bir tane de ham buraya yine geçen yıldan kalmış. Onu da verdik. Yani burada kuluçkamızı yine ona tamamlayacağız. Üst katımızı bunun üzerine koyarak balımızı alacağız. Fakat şu an buna ana arı ızgarası vermeyeceğiz. Çünkü bu gördüğünüz, ben bunu sadece ne sonraki sefer geldiğimde yani kuluçkalıkla uğraşmamak adına bulduğum kabarmış petekleri, yarı kabarmış neyse bunları verdim. Artık bu arının kuluçka düzeni hazır. Şimdi üstteki ballık katını bunun üzerine alarak diğer balları, üst kuluçkalıktaki balları alacağız.
Dediğim gibi yarın veyahut da öbür gün, bir gün sonrası için geldiğimde direkt bunun üzerine yine ana arı ızgarası atabilirim. Direkt bunu kule sistemi yöntemine de çevirebilirim. Ama direkt bu balığın üzerine verip alttaki yavruları da çekebilirim. Yani bu arıyla nasıl isterseniz top oynamanız mümkün. Nereye vurursanız vurun gol olacaktır. Çünkü arının altyapısı sağlamdır. Evet, her ne kadar petekler dolu olmasa da yani bir miktar bal gelmiş. Yağmurlar olmasaydı belki daha da iyi olurdu. Ama hafif yağmur çilenleri birazcık işi bozdu. Hatta arı bazı yerlerini açmış, bazı yerlerine yeni bal taşıma yapmaya başlamış gibi. Yani ben bu durumdan gayet memnunum. Şimdi bu arı 10 tane üstten, yani alttaki aldıklarımızı da düşünürseydik, yani bunların bazıları boş ama siz bunları bir araya toplayaraktan videonun bitiminde bu arının kaç kilo bal aldığını, bahar bara aldığını kafanızda canlandırın. Beyin jimnastiği iyi yapın sevgili arkadaşlar. Çok güzel kıpkırmızı, çok güzel bir ilkbahar çiçek balı. Şimdi bala takılmadan buraya kadar videomu izlemişseniz şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Bunu ters kat veyahut da altına kat, siz ne derseniz. Bu sistemle ilgili 2 tane daha video atacağımı belirtmiştim. Evet, 2 tane daha video atacağım. Bu ızgaralı sistemiydi. Bununla ilgili atacağım diğer sistemler bununla alakası yoktur. Onu da belirteyim. Yani tamamen ayrı amaçlara kullanılmış, ters kat olacak diğer ikisi. Merak ediyorsanız izlemeye devam edersiniz. Tabi onları ne zaman atacağım? Şöyle. Bunun bir tartışması falan olacaktır. Orada burada işte ben bunu 20 yıldan beri aynısını yapıyorum diyen olacaktır. Onlar falan olunca diğerlerinde zaten çekilip elimde hazır stok videolar. Onları da zamanı gelince sizlerle paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Peki paylaşımlarım kule sistemi, bu ters kat, altına kat, ana arı üretme, ana arıyı da mı olacak? Tabii ki hayır. Bana gelen bir sürü video yapmamı istedikleri bazı konular var. O konuları da değerlendireceğim. Çekilmiş stok videolarım var, yayınlanacak. Onlar zamanı gelince yavaş yavaş yayına verilecek. Anlaşıla. Çünkü hepsini birden atarsan hepsi birden düşer, izlenmez ve sonra da biri bunu görür, alır, öteden beriden yanlış, yarım yamalak anlatır ve bilgi kirliliğine neden olur. O yüzden videolarımı sık sık değil de ara ara atıyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi başka bir şey, mesela ben bu kanalımda ana arıya girmiştim. Ana arı nasıl elde ederiz, en kolay nasıl elde ederiz gibi. Küçük bir tane ana arı videosu da yapacağım. Çünkü bu da gerekli. Ama aynı zamanda arının, mesela şöyle bir soru geliyor bana. Bölme arı nasıl olabilir? Bölme arılarımızı yaparken neye dikkat etmeliyiz? Kaç çerçeve bölmeliyiz? Ben kendi yaptığım bölme sistemini ve nasıl beslediğimi, ana arıları nasıl yetiştirdiğimi tam olarak video yapıp sizlerle işte bu arı bölme işlemlerinin başlayacağı döneme kadar yetiştirmeye çalışacağım. Zaten çoğunluğunun stok görüntüleri elimde. Başka videolar da olacak. Mesela ben hiç Varroa'ya girmedim. Çünkü her kişi Varroa konuştuğu için girmedim. Ama bundan sonraki birkaç tane videomda özellikle Varroa'la ilgili birkaç tane videoya gireceğim. Çünkü benim yaptığım Varroa sistemi basit ve başarılı. Bu sistemi
arkadaşlara anlatacağım. Kaldı ki bir videoda şu antibiyotik falan filan o bu kullanılan şeyler var. Onlar için de her ne kadar bana kızacak bir grup olsa da bazı arkadaşlar, ben onlar konusunda da bir video yapacağım ve paylaşacağım. Yani videolarım devam edecek. Çok çeşitli ve değişik sistemlerle ve konularla karşınıza gelmeye videolarımla devam edecek. Şimdi bugünkü videomu birazdan burada bitireceğim. Eğer videoları beğenirseniz, kanalı beğenirseniz arkadaşlarınıza tavsiye etmeye, abone olmaya, zildirim bilini açmaya unutmayın. Şimdilik burada sizlere veda ediyorum. Arılarla kalın, hoşça kalın, doğayla kalın, dost kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Arıcılık bir tutkudur, bir aşktır, bir sevdadır. Arı varsa nimet vardır. Arı varsa su vardır, oksijen vardır. Arı varsa hayat vardır. Arı yoksa dünya yok, hayat yok, yaşam yok.